Merhaba Nimet Hanım. Röportajımı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım röportajımıza. Kitre bebekle uğraşmaya nasıl karar verdiniz? İsterseniz hikayenizi en başından günümüze kadar siz bir anlatın bize. Tamam. Ben çocukluğumdan beri e, bebeklere çok düşkündüm. Bebek şeyken yani büyüme çağında da bir sürü bebeğim vardı. Onlar oyuncak bebekler tabii. Sonra Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudum. Orada da sanat kursu vardı okulun içinde. Oraya hemen kaydoldum ve e, heykel çalışmayı hep düşünüyordum ileride. Sonra mezun olduktan kısa bir süre sonra hocam Zehra Müfit Hanım'la e, tanıştık bir yerde ve ben ders almak istediğimi söyledi. Tamam gel kızım bir bakalım dedi. Ne yapabilirsin? Bir göreyim ben dedi. Bir çalıştık. Ben onu seyrettim. O da bana göstererek yapıyordu, çalışıyordu zaten. Bir daha gelişinde dedi, yaptıklarını, öğrendiklerini yap getir bir göreyim. Götürdüm, tamam dedi, devam edebilirsin dedi. Zehra Hanım'la çok önemli bir dönem geçirdim ben. Çünkü işte aradığım bu olabilirdi diye düşündüm galiba ki dört elle sarılmışım ona ve benim hakikaten bütün hayatıma etki yaptı bu işle uğraşmam. Yön verdi, çok kapılar açtı. Zaten ileride de anlatacağım bunları. Sonra beraber sergilere, uluslararası sergilere katıldık. Dereceler aldık. Zehra Hanım yaşlıcaydı o zaman. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir kayıptır hakikaten Türkiye için. Aynı zamanda ressamdı da kendisi. Bana dedi ki Nimet, bu sanatı sen götüreceksin benden sonra. Elimi sana veriyorum dedi. Ben işte bu işi zaten yüklenmişim demek ki. 50'li yıllardı bunlar. 55'te ilk Zehra'nın vefatından sonra büyük bir sergi açtım Amerikan Haberler Merkezi'nde, Beyoğlu'nda. Çok büyük bir salondu orası. O zaman sergi salonları yoktu. Orası çok büyük ve böyle sergiler yapan bir yerdi. Bayağı böyle dekorlu falan bir sergi açmıştım. Çok ses getirdi. Şeylerde, gazetelerde, dergilerde o kadar kalabalık gruplar gelip gidiyordu ki bu oradan beni Ankara'da açmamı istediler. Sonra da İzmir'deki Amerikan Haberler Merkezi'nde. Bu arada başka yerlerde de açıyordum sergi. 60'larda 60'larda bir atölye açtım ama daha evvel iyi fırça kullanmak istediğimi yani ihtiyaç duyuyordum. Topkapı Sarayı'nda Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'in tesip minyatür kursuna başladım. Yani bu amaçla başladım ama o kadar beni bana o kadar Süheyl Bey'in
konuşmaları, dersleri, gösterdikleri o kadar ilgilendi ki aşağı yukarı 8 sene orada bu eğitimi almışım. Tabii bu arada bebek hep devam ediyor. Sonra akademiye misafir öğrenci olarak Kabul edildi. başladım. Evet, kabul edildim. Orada da 2,5-3 sene kadar çalıştım heykel. Yani orada daha iyi anladım bu işi ne kadar sevdiğimi. Daha sonra da işte torunum olduktan sonra Salzburg'da yaz akademisine gittim. Yine heykel eğitimi değil mi orası da? Almanya'daki de heykel eğitimi mi? Avusturya'da. Avusturya'da. Salzburg'da, evet. Tabii. Büyük bir şey. Yaz akademisi tepede. Hoca ilk beni tanıdığı zaman Türkiye'den olduğumu anlayınca Türk olduğumu, dedi tabii orada kadınlar dedi öyle genç kızlara bu tarz eğitim yoktur dedi. Onun için iyi ettiniz geldiniz deyince ben Macardı kendisi. Bunun çok yanlış olduğunu, işte orada akademi olduğunu ve hanımların da oraya devam ettiğini anlattım. Kurs bittiği zaman bana teşekkür etti. Dedi ki siz ben çok yanlış bir şey varmış bana öğrettiniz dedi Türkiye'de de böyle şeyler olduğunu ve dedi buradaki en iyi çalışan öğrencim de sizsiniz dedi. Sonra heykel çalıştım ben bir süre. Bu bebekleri biraz nasıl yapıldığını falan galiba anlatmalıyım. Evet. Kaç yıldır bilfil? 1950 yılından 50 yılında başladım. işte. 2015. Bitirmez başladım. Yani 65 yıldır bilfil kitre bebek yapımıyla uğraşıyorsunuz. Uğraşıyorum, evet. Benim için hobiydi bu ama böyle bir meslek haline geldi. Zaten Zehra Hanım'ın başlattığı bir şey bu aslında sanat. Şimdi o kadar yaygın ki olgunlaşma bu işi bayağı üstlendi ve birçok yapanlar da var. Şimdi tabii bu iş hakikaten %100 el işi bir kere. Belgesel deniyor çünkü daha eskiye ait şeyler, belgelenebilecek konular ele alınıyor. Siz belgesel bebek denmesinden hoşnut musunuz? Yoksa başka şekilde mi adlandırılmasını? Ben bebek denmesinden hiç hoşnut değilim. Nitekim görenler de yani bu çok yanlış fikir veriyorlar. Oyuncak bebek zannettik biz de diyorlar birçok kere. Ama yani dışarıda da doll diye bahsediliyor. Onun için bu yerleşti artık zannediyorum. Değiştirmek doğru olmaz. Belgesel olması da bir hakikat. Yani şu bir belge mesela değil mi? Öyle iki yaşlı insanın hayatı bir belge. Daha tabii diğer şeyler, kompozisyonlar filan da. Şu ayakkabı tamircisi. Ayakkabı tamircisi artık belge ama tabii günümüzün konuları da yapılıyor. Yani böyle insani şeyler, daha romantik sahneler falan da olabiliyor. O sizin artık ruh halinize bağlı. Evet, doğru. Peki yaşamdan kesitler olarak da adlandırmışsınız bazen bu. Yaşamdan kesitler tabiri de hoşuma gider benim. İşte
eski ve böyle belge olacak şeyler belgesel bebek olarak adlandırılır. Yaşamdan kesitlerde şimdiki zamanda halen yani hayatta olan şeyler yapılınca onlara ad takılabilir, yaşamdan kesitler diye. Aslında birçok noktası var. Hem belgesel olarak anı resmediyor, tarihten bir anı gösteriyor. Evet, Hem meslekleri unutulmamasını sağlıyor. evet. Hem evet. teatral bir yönü var, hem sanatsal bir yönü var. Aslında tek bir açıdan bakmamak gerekiyor. Bakmamak gerekiyor. Çok yönlü Hakikaten. el sanatı bilmek gerekiyor, dikiş bilmek gerekiyor. Evet, Malzeme evet, seçimi evet. çok önemli. Çok doğru. Çok doğru. Bence burada 3 tane önemli şey var. Proporsiyon bilgisi olması lazım. Evet, o insanın. çok önemli. Evet. Tabii önce konuyu seçince ona göre çalışmak lazım. İfade, duruştaki ifade, yüzdeki ifade ne kodu seçmişseniz ona göre bayağı etüt etmek gerekiyor. Yani bazen eski resimlerden, heykellerden filan fikir alabiliyorsun. Bir de doğrudan insanları tetkik ederek algılamalar alıyorsun. Onları aksettiriyorsun. Kıyafet tabii çok önemli. Seçilen kumaş çok önemli. Yani bu kişiye bundan başka bir şey, çiçekli bir şey giydiremezsin. Oradakilere yine öyle. Ne bileyim, böyle bir kıza işte otantik kumaşlar seçmek lazım. Aslında çok da zevkli bir iş bu. Şimdi malzeme olarak bunun esas şeyi kitre. Kitre nedir? Geven otu diye bir ot var. Anadolu'da birçok bölgelerde var bunlardan. Onun suyu, bunu çiziyorlar, öz suyu akıyor. Sonra bunlar bu katı şekilde satılıyor. Bunu suya koyduğunuz zaman böyle likit haline geliyor. Daha böyle pekmez kıvamında oluyor. Bu hem yapıştırıcı hem sertleştirici bir malzeme. Tel tabii lazım. Ve pamuk. Şimdi olgunlaşmada yapılan bebeklerin teller filan hep ölçülü yapılıyor. Ben öyle ölçü kullanmıyorum çünkü hareket önemli benim kompozisyonlarımda, figürlerimde. Şimdi mesela şöyle diyelim, parmaktan başlarsak, şöyle parmağı teli kesiyoruz ve böyle şöyle yapıp böyle pamuğu sarıyoruz. Kitreye batırıyorsunuz. Şöyle, evet. Tabii değişik parmaklara biraz daha incesi, biraz daha kalın. Onu düşünerek yapıyorsunuz. Şöyle, ben sadece bir örnek gösteriyorum. Sonra bunları parmakları yan yana getirip el meydana geliyor. O elleri şöyle
kol haline getiriyorsunuz. Bu en basit haliyle daha çok yarım olmuş bir figür. Sonra o kolları başı çalışırken yine içinde tel var. Kağıttan bir kafa yapılıyor. Üstüne de pamukla ve ne yapacaksanız o ifadeyi vererek çalışıyorsunuz. Ondan sonra onlar bir araya geliyor. Bacakları da ayrıca yapıyorsunuz. Onları birleştirdiğiniz zaman böyle vücut ortaya çıkıyor. Aslında böyle konuştuğunuz zaman çok basitmiş gibi anlatıyorsunuz ama eminim çok uzun sürüyordur bunlar. Çok Bunlar kısa bir sürede tabii, bitmiyordur. zaman- Mesela sadece böyle tek bir figürü yapmak ne kadar sürüyor? Şimdi bakın o şeye bağlı. Sabrınıza bak. Bir kere konuya bağlı. Yani ifadeyi iyi bir çalışmış olmak lazım. Ondan sonra verdiğiniz zaman önemli. Yani bazısına üstüne düşüyorsunuz, bir haftada bitiriyorsunuz. Bazen daha çok zaman gerekiyor. Tabii bazı kompozisyonlar bunlar tabii benim bir yazımı aldı aşağı yukarı. Evet. Bu çok detaylı bir çalışma. Tabii Ayakkabı. çok detaylı bu. Bozcaada şeyinde orada müze var. Oradan ben bu fikri edindim ve oraya dedim ben bir şey yapayım. Ayakkabı tamircisi. İşte bunun bir de hikayesini yazdım. Ve bu kadar detay yapıldı. Bir genç tanıdığım var. Çok elinde maharet işgelen. O da böyle bu detayları yaptı. Bunun hoşuma. İşte bu bütün aletler orijinal haldedir. Aynen müzedeki aletleri alarak eve bakarak yaptım. Şimdi yazın müzede kalıyor. Kışın müze kapandığı için ben eve alıyorum. Kıyamıyorsunuz. Yani depoda duracak, depoda bırakmak istemiyorum tabii. Doğru, çok haklısınız. Evet, evet. Çok haklısınız. Sonra 60 yılında atölye, o arada evlendim yani. Atölye açtık eşimin de yardımıyla. Ondan sonra önce bu el yapması bebekler yapıldı. İşte büyük otellerde satılıyordu. Oradaki Sanırım Hilton'da bile vitrininiz varmış değil mi? Hilton'da vardı. Evet. Oradan gelirdi müşteriler. Yani konuklar. Öyle tek tek yapılan şeyler tabii bunlar. Fakat aradan bir 5-10 sene geçince artık piyasa bizi zorlamaya başladı. Çok miktarda bunları çok miktarda yapmak imkansız. Seri imalata geçtik biz o zaman. Bu sefer bunlar koleksiyonerlere gidiyorken onlar da turizme döndü iş yani. Çok miktarda yapıp piyasaya, kapalı çarşıya, yine otellere veriliyordu. Bu atölyede ilginç anılarınız oldu mu? Tabii çok ilginç şeyler oluyordu. Oradaki kızlarımız var, çalışan kızlarım vardı. Tabii bir kere onlara hepsine bu işi öğrencim diye ben onları kabul ediyordum bir yerde. Onlara öğreterekten götürdük atölyeyi. Hep derlerdi burası okul, bir de burası ilaç. Sıkıntımız buraya geldik, problemlerimizi falan unutuyoruz derlerdi.
Yani şimdi bir şey Semazen grubu yaptık. Şeyden Konya'dan öyle bir sipariş aldık. Daha doğrusu benim bir büyük kompozisyonum Konya'da Mevlana Müzesi'nde teşhir ediliyordu. O hem de dönüyordu semazenler. Oradaki tüccarlar da istediler böyle semazenler. Onlara yaptık uzun kolilerle. Ve bunlar işte tabii bir ticari anlaşma yapıyoruz. Fakat bir tanesi ödeme yapmıyordu. Ben de telefonla yazarak falan şey yapıyorum. Sonunda bir mektup yazdım. Dedim ki ben artık sizle hiçbir şekilde görüşmeyeceğim. Ben size Hazreti Mevlana'ya onun ellerine bırakıyorum dedim. Havale ediyorum. Havale ediyorum dedim. Ertesi gün adam kendisi kalktı geldi. Ah yazık. Evet, siz ne yaptınız Nimet Hanım dedi. Yani beni öyle bir yerimden vurdunuz ki dedi. Ben artık başka bir şey yapamazdım dedim. Böyle enteresan şeyler oluyor tabii. Abi merak ettiğim başka bir şey daha var. Bu bebeklerin yapımında öncesinde bir eskiz yapıyor musunuz? Yok hiç. Direkt başlıyorsunuz. Direkt başlıyor. Peki o proporsiyonları oluşturmak eskiz yapmadan zor olmuyor mu? Yani eskizi uzuvları... çizmek daha zor geliyor bana. Gerçekten mi? Vallahi. Ya normalde hani heykele başlamadan önce ön bir hazırlık yapılır. Yani zaten ama artık siz önceleri öyle ama artık öyle bir birikim oluyor ki yapmak istediğiniz şeyi biliyorsunuz. Ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı. Çok da gerekirse kıyafetler filan onları da araştırıyorsunuz nihayet. Bazı yarışmalarda ödüller de kazanmışsınız. Mesela Rençber Mehmet. Tabii şu anda büyük ihtimalle elinizde değil o çalışma. Elinizde mi? Rençber Mehmet'le Ağa'nın kızı Fatma. Onlar O bir yarışma, Türkiye çapında bir yarışmaydı. Ve konu buydu. Yani herkes bu konuyu yapacaktı. İşte benim Mehmet'le Fatma başarılı oldu. Birinci olduydu o yarışmada. Kompozisyonlarınızı seçerken hep böyle yaşamdan kesitlere bakıyorsunuz da özellikle size kompozisyonlarınızda özel bir anısı olan bir çalışmanız var mı? Hepsinin bunların hikayeleri var. Hakikaten hepsinin hikayeleri var. Ve enteresan hikayeler. Bu bir kartpostalden. Bıçak bileyicisi. Mesela evet, bileyici. Şimdi olmayan bir şey. Mesela yoğurtçu satan vardır benim. O görünce mesela okullardan öğrenciler gelince şaşırıyorlar. Bu ne yapıyor? O ne yapıyor? İşte onlar bu bir öğretidir değil mi? Evet. Balıkçımız var. Balıkçı Kamil de işte bir enteresan öyle şu fileyi lazımdı bana ince delikli file. Araştırdım, sordum filan. Hiç o kadar küçük file yok. İşte bizim Caddebostan'daki sahildeki balıkçılara sordum. Hiç bu kadar küçük yani küçük delikli olmaz dediler ama bir tanesi dedi ki ben bir araştırayım. Yarın dedi abla sen gel dedi. Ben araştırmış olurum dedi. Peki dedim ama sen ismin ne, seni nasıl arayacağım? Benim ismim Kamil dedi. Ben bunu koymuştum halbuki yani yazın yapmış bitirmiştim yani. Buraya geldiğimizde Kamil deyince o kadar şaşırdım ki yani böyle tesadüfler oluyor böyle güzel. Adını Balıkçı Kamil zaten koymuştunuz. Koymuştum tabii. Yani yazın... bir çağırmışsınız. Evet, tesadüf öyle bir Kamil'e rastladım.
Aslında burada özelliğiniz de ortaya çıkıyor. Hani aslına sadık kalarak bir tasarım yapmak sizin en büyük özelliklerinizden biri. Bir yöresel bir kıyafeti yaparken araştırıyorsunuz Evet, mutlaka. evet, evet. İşte balıkçının giydiği malzemesi, ayakkabısı tek tek araştırılıyor. Evet. En önemli Evet. özelliğiniz sanırım aslına uygun yapmak. Uygun, evet. İşte bebeklerin de işte burada belgesel niteliği ön plana Doğru, çıkmış oluyor. çok güzel, doğru. Evet, evet, öyle. Hakikaten. Mesela başka şeylerde, kompozisyonlarda vardır. Bir Arap bacı vardır, böyle şöyle atkı var, örülmüş bir atkı var. O onu arıyorum, bulamıyorum. Sonra benim bir yeleğim vardı böyle örgü. Onu kestim, ucunu kestim üçgen. Onu giydirdim. Yani buldunuz mu artık elinizden kurtulmaz o kumaş. Değil mi? Değil mi? O zaman siz her şeyi biriktiriyorsunuz, değil mi? Öyleydi hakikaten. Böyle şeyler vardı. Benim sepetler vardı dolu. Sonradan onları dağıttım. Öğrencilerime verdim, çalışmak isteyenlere falan. Şimdi o kadar çok değil. Zaten senede işte bir öyle büyük kompozisyon yapıyorum. Şimdi en son bir Kumarbazlar diye bir kompozisyon var. O da bir eski bir şeyde görmüştüm ben. Onu ne için kullanıyorlardı? Reklam için mi neyse. Onu ayağıyla hile yapıyor. Öbürüne kart veriyor. Karşıdaki de farkında değil ama bir şeyler olduğunu zannet böyle şüpheleniyor. O burada değil şimdi. Efendim daha evvel işte Yörük çadırı vardı. Kavuklu Hamdi var. Lehimci var, simyager var. Simyager, çok var. evet. Simyager hocam Hüseyin Bey'in Tıp Tarihi Enstitüsü'nde şimdi. Şimdi yine bir kompozisyon Mevlana Vakfı diye bir torunlarının kurduğu bir vakıf var. Orada böyle büyük bir semazenler var, 9 tane. Ve bir de mıtrip heyeti var. Ne heyeti pardon? Mıtrip. Ha evet. Çalanlar öyle, o da 6 figürlük. O şimdi, o da Konya'da. Konya Mevlana Müzesi'nde değil mi? Müzesi değil de o bir ilk bahsettiğim müzede. 10 sene falan kaldı orada. Bu yakınındaymış o. Kendileri Vakıf. vakfın kendi binasında. Oraya bağışladınız değil mi? Evet, evet. Artık ömrü billah orada hediye kalacak. ettim, evet orada. Bir de sanırım Almanya Dinler Tarihi Müzesi'ne evet, o doğru. bir de alınmış bana bir eseriniz. hatırlatıyorsunuz, iyi diyorsunuz. O Mevlana Türkolog. Müzesi'nde olan şeyi görünce Anna Maria Schimmer, Türkolog, onu görünce dedi ben de bundan istiyorum. Daha biraz küçüğünü istedi, onu yaptım. Şimdi Magdeburg Dinler Müzesi de onlar duruyordur unutulur. İnşallah bir gün orada görmek kısmet olur Evet, bize. evet, inşallah. Bir de sizin mısır püskülü bebekleriniz var. Sadece kitre değil, mısır kabuğu kabuğuyla, evet. yaptıklarınız da var. Onlar da çok özel, çok cici çalışmalar. Evet, ama galiba bugün kitre bebekleri Evet, daha olacak. iyi. Onları da ayrı bir gün inşallah. İnşallah. O da sonra işte bu Bozcaada'da biz atölyemiz